sulama ihtiyacını nasıl kontrol ederiz? Evet, nasıl Onunla ilgili anlayacağız? vereceğiz. Mesela Hemen bir yine örnekle başlayalım. örnek limonumuzla başlayabiliriz. Madem bugün turunçgillerden bahsediyoruz. Evet, turunçgil Tamam. üzerinde yapabiliriz bu işlemi. Tamam. Şimdi kamerada yaklaşırsa toprağının epeyce şöyle parmağımızda birkaç santim sokarak kontrol edebiliriz. Siz toprağı. önlükle anlamazsınız onu. Ben ama Çıplak elle önlükle daha iyi. evet, eldivenle. Yani yüzeyden kontrol etmek her zaman yeterli olmayabiliyor. Evet. O yüzden parmağımızı birkaç santim toprağın içine doğru sokarak neminin olup olmadığını kontrol edip eğer nemini kaybetmeye başlamışsa onu sulama yapmamız gerekiyor. Tamam. Şu şekilde güzelce her yerinden gezdirerek sulamamızı yapıyoruz. Evet. Diğer tarafa da homojen bir şekilde vermemiz Dağıtalım. lazım. Bu kuru kuruyan yapraklarımızı alıyoruz bir yandan. Tamam. Şu şekilde. Oh, hemen. Zaten bence suya ihtiyacı olan çiçek çok belli ediyor kendini. Hemen o suyu emiyor. Hemen, değil mi? Kökleriyle birlikte almaya başlar. Evet. Bu tip bitkilerde özellikle tropik bitkiler. O yüzden nispi nemi de severler. Yapraklarına da sprey yapmakta fayda var. Yani Öyle mi? sprey yardımıyla yapraklarına temiz suyla sprey yapılabilir. Tamam. İşte ama bunu her çiçeğe yapamayız değil mi? Her yeşile yapmamamız lazım ya da. Yani Yaprak şöyle sulamayı. mesela etli yapraklı bitkiler, kaktüsler vesaire çok fazla yaprak üzerinden su ve hava alışverişi yapmazlar. O tip bitkilerde işe yaramaz ama bitkilerin yapısına göre tropik ortamda yetişen bitkiler genelde nemi severler ve bir miktar sprey yapmakta fayda var. Tamam, peki. Şu anda bir de gübreleme yapmak lazım tabii. Özellikle evdeki bitkilerde toprak içindeki besin zaman içerisinde bitiyor. Azalıyor. Bunu takviye yapmak lazım. Kapalı bir ortamda. Doğada tabii bu bitkiler normalde hepsi açık alanda yetişiyor. İç mekan Doğru. bitkisi diye bir şey yok aslında doğada. Ve çok daha geniş topraklarda Evet. yetiştiği için hani köklerden alıyor bir şekilde. Yağmurla birlikte köklerden Tabii, alıyorlar çok daha bütün doğal besinlerini. ortamlarda. Ama biz tamamen kapalı bir ortamda yetiştirdiğimiz bir bitkide toprak içerisindeki besin zamanla bitiyor ve bunda takviye yapmak lazım. Bunun içinde hem sıvı besinler var hem de granül olarak kullandığımız besinler var. Evet. Ne Bunları güzel görünüyor yalnız bu şey gibi, baharat gibi. evet. Bunları bitkilerimizin böyle toprak yüzeyine doğru serpebiliyoruz. Şu şekilde göstereyim. Sonra sulayacağız mı mesela? Evet. Sulamak gerekiyor mu? Dibe Kesinlikle doğru çöksün. bu granüller suyla birlikte eriyorlar. Bunlar genelde yavaş salınımlı olur. Yani gübrenin yapısına göre 1 aylık da olabilir, 3 aylık da olabilir, 6 aylık da bu süre zarfında bitki yavaş yavaş besler. Evet. Yani bu gübreyi koyduktan sonra da yine hafif bir sulama yapmak lazım. Evet. Şu şekilde Ki- sulayabiliriz. Evet, çünkü onlar ondaki granüller mineraller yavaş yavaş Evet. toprağa geçsin. toprağa Peki. geçiyor ve kökten Ama alabiliyor. sıvılarda iş daha kolay değil mi? Sıvılarda iş daha kolay. Bu yine gübrenin yapısına göre değişebilir. Bu %100 doğal bir besin mesela elimizdeki. Kimyasal olanları da var bunların. Bunları üzerinde yazan ölçüye de çok dikkat etmek lazım gerçekten. Biz bazen böyle işin ayarını kaçırıyoruz. Çünkü diyoruz ki aman işte daha vitaminli olsun diye biraz fazla koyuyoruz. O da problem değil Evet. mi? Her şeyin azı zarar, çoğu da zarar. Kesinlikle, özellikle organik besinlerde bu çok sıkıntı olmuyor ama kimyasal olanlarda Doğru. gerçekten Doğru. dozajı biraz bile kaçırsanız, yani ben bunu çok duyuyorum. Yani besin verdim ama birden sarardı, Ölüverdi. bozuldu, ölüverdi. Evet, öyle şeyler duyabiliyoruz gerçekten. Bu oranında karıştırıp bu sıvı besinleri düzenli olarak üzerinde özellikle yazan koşullara göre vermek lazım. Doğru. Bitkilerimizin canlı hale gelmesi için. Doğru. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ama sonra Tamam. yine çiçek bakımını konuşmaya devam ediyoruz. Bunun üzerinde sararan birkaç tane yaprağımız vardı. Şimdi biraz da tabii evdeki o yaprakları koparalım mı, koparmayalım mı? Kendi mi düşsün mesela? Ne yapalım Evet. merak ediyoruz. Biraz konuşalım onu. Elbette bu bitkiye göre değişebilir. Büyük ölçüde aslında sararmadan onları çok fazla koparmamak lazım. Eğer koparmamız gerekiyorsa da onları böyle budama makasıyla yavaşça saplarından kesebiliriz. Çünkü ölecek o zaten belli değil mi? Evet, evet. Yani Yani hani şöyle, gidecek. Keserek alabiliriz. Anladım. Yani tamam. bu şekilde yapabiliriz veyahut da mesela Şu altta var bir tane. mesela Hı hı. evet şu yaprak sararacak ve iyice Evet. sararmış. Yani bunu bitkiye zarar vermeden kesip almakta fayda var. Bu şekilde aldığımızda gövdeye vesaire zarar vermeden daha rahat bir şekilde bundan
kurtulmuş oluruz. Evet, doğru. Ya bu zaten uzun vadede bitkinin hani atacağı ve büyümesinde doğal bir etkendir bu ama tabii ki o sararmış bir şey görmek istemiyoruz. Biz de bitkilerimizi böyle canlı sağlıklı görmek istiyoruz. Bir de şöyle düşünüyorum ben. Bak şimdi hemen bir Türk mantığıyla kafayı çalıştırıp şöyle bir şey soracağım size. Şimdi ben hep şöyle düşünüyorum. Mesela bu yaprak kuruyacak ve gidecek belli. Ama hala onun tam kuruması için ve düşmesi için çiçek bir enerji harcıyor. Evet. Ben o enerjiyi ona harcatmadan o bütün enerjisini bana çiçek açmak için harcasın diye düşünüyorum. Tamamen bencilce. Kesinlikle. Doğru bir mantık mı bu? Doğru bir mantık Bak gördünüz kesinlikle. mü? Evet. Laz doğru bir haklı mantık. işte. Bunun dışında yani bitkilerimizde zaman içerisinde az önce de bahsettiğimiz gibi ortam koşullarından işte dışarıdan vesaire tozlar geliyor. Evet. Onları da aslında temizleyerek bitkinin gözeneklerini açmamız lazım ve hava almalarını sağlamamız lazım. Nasıl Bunu yapacağız o pratik işi? bir şekilde nasıl yapabiliriz? Yani bu peçete de olabilir, kağıt havlu da olabilir. Herhangi bir temizlikte kullandığımız temiz bez, tabii deterjansız olması Evet, lazım. ona çok dikkat edin. Yani daha önce deterjan Evet. gelmiş bir bezde de iyice yıkanmış olması Kesinlikle. lazım. ki Yani deterjan bunun kalmasın. için ayrı bir bez ayırırsak tabii daha iyi olur. Tabii, çok doğru. 2 tane bez alıyoruz ve bunları çok hafif nemlendireceğiz. Ve sonrasında özellikle böyle uzun yapraklı bitkileri... Şöyle bir deneme yapalım mı? Biraz su vereyim ben size buradan. Olur tabii ki. Çok hafif bir nemlendirelim Çok onu. hafif nemlendirebiliriz. Şimdi gözümle göreyim Evet. ben onu. Çünkü Şöyle ikisini de şöyle çok hafif nemlendirelim. tamam. Şöyle. Yani bu iki bezin arasına yaprağı alarak şöyle yavaşça... Bu keyifli de bir şeydir aslında. Ne güzel, çiçekle uğraşmak insanı çok stresli olan Şöyle bir şey tozlarını ya. alabiliriz yani. Yalnız stüdyoda tozlanmış, ben bunu anlıyorum. Bir güzel böyle. Şimdi şöyle baktığımızda zaten bunları göreceğiz. Yani bunlar bitkilerin stomalarını, gözeneklerini kapatan tozlar. Bu şekilde temizleyerek bitkilerimizin hava almasını daha canlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlıyoruz. Valla sayenizde bahçemizdeki bütün çiçekler ölmeden, altını çizerek söylüyorum, ölmeden uzun süre yaşayabilirler. Çok teşekkür ediyorum yine bu bilgiler için. Teşekkür Sevgi Hanım sağ ediyoruz. olsun her